30 Haziran 1908. Saat sabah 7:14. Sibirya'nın ıssız tayga ormanlarında gökyüzü bir anda ikiye ayrıldı. Güneşten daha parlak, mavimsi, beyaz bir ışık sütunu atmosferi delerek yeryüzüne indi. Hemen ardından gelen ses, kıyametin sesiydi. Öyle bir patlamaydı ki bu, Hiroşima'ya atılan atom bombasından tam 185 kat, bazı bilimcilere göre ise 1000 kat daha güçlüydü. 2150 kilometre karelik bir alan saniyeler içinde yok oldu. 80 milyon ağaç sanki birer kibrit çöpülmüş gibi köklerinden söküldü ve tek bir yöne doğru yattı. Şok dalgası dünyayı 2 kez turladı. Londra'da gece yarısı gazeteler sokak lambasına ihtiyaç duyulmadan okunabiliyordu. Çünkü gökyüzü garip, fosforlu bir ışıkla parlıyordu. Asya'dan Avrupa'ya sismograflar çıldırdı. Manyetik pusulalar bozuldu. Ama en korkunç olanı şuydu. Oraya hiç kimse gitmedi. Olay yerinde ne bir krater bulundu ne de çarpan cisme ait devasa bir parça. Yüzyılın en büyük patlaması geride sadece sessizlik, yanmış ağaçlar ve çözülmesi imkansız gibi görünen bir fizik bilmecesi bıraktı. Bu bir meteor muydu? Bir kuyruklu yıldız mıydı? Yoksa Nikola Tesla'nın kontrolden çıkan bir deney mi? Hatta bazılarına göre dünyayı sıyıran bir kara delik mi? Bugün modern bilimin ışığında tozlu Rus arşivlerini, yerli halkın korkunç tanıklıklarını ve son yapılan keşif gezilerinin raporlarını masaya yatırıyoruz. Arkanıza yaslanın. Çünkü Tunguska'ya, olay mahalline gidiyoruz. Ve orada bulacaklarımız cevaplardan çok daha fazla soruyu beraberinde getirecek. Olayı tam anlamak için önce o sabaha, patlamanın merkez üssüne en yakın yerleşim yerlerine gitmeliyiz. Olay yeri Podkamennea Tunguska Nehri yakınlarıydı. Burası medeniyetten o kadar uzaktı ki patlamanın sesi duyulduğunda insanlar bunun bir savaş, bir deprem ya da tanrıların öfkesi olduğunu düşündüler. En net ve tüyler ürpertici ifadelerden biri patlama merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Banavara Ticaret Merkezi'nde yaşayan Semyon Semenov'a aitti. Semenov'un anlattıkları olayın şiddetini kavramamız için kritik bir belge niteliğinde. Şöyle diyordu Semenov. Kahvaltı için oturmuştum. Evim kuzeye bakıyordu. Aniden kuzeyde gökyüzü ikiye bölündü ve ormanın üzerine ateşler belirdi. O an gökyüzündeki yarık büyüdü ve kuzey tarafı tamamen ateşle kaplandı. Semenov devam ediyor. O kadar büyük bir sıcaklık hissettim ki sanki gömleğim üzerimde yanıyordu. O sırada gökyüzündeki yarık kapandı ve güçlü bir gürültü duyuldu. Havada savruldum ve verandadan yere düştüm. Yer sarsıldı. Camlar kırıldı, sobanın kapakları fırladı. 65 kilometre uzakta bir adamı verandadan fırlatacak, gömleğini yakacak kadar büyük bir ısı. Bu, nükleer bir patlamanın termal radyasyon etkisine çok benziyordu. Ama 1908 yılındaydık. Nükleer çağın başlamasına daha 40 yıl vardı. Sadece Semenov değil, göçebe yaşayan Evenk halkı da oradaydı. Onlar bu olayı bilimsel değil, mitolojik bir felaket olarak gördüler. Çadırları havaya uçmuş, rengeyi sürüleri kavrulmuştu. Evenkiler bunun Odin adı verdikleri ateş ve gök gürültüsü tanrısının laneti olduğuna inandılar. Ormana girmeyi reddettiler. Onlara göre o bölge artık lanetliydi. Oraya giden bir daha geri dönemezdi. Ve işin garibi, uzun bir süre kimse oraya gitmedi de. Rusya o dönemde siyasi çalkantılar içindeydi. Savaşlar, devrimler, Çarlık rejiminin çöküşü. Bilim insanlarının Sibirya'nın ortasındaki bir patlamayı araştırması için gereken fon ve huzur ortamı yoktu. Tunguska tam 19 yıl boyunca sessizce sırrını sakladı.
Yıl 1921. Sovyetler Birliği kurulmuş, bilimsel çalışmalara yeni bir önem verilmeye başlanmıştı. Rus Mineraloji Müzesi'nde çalışan inatçı ve meraklı bir bilim insanı olan Leonid Kulik, eski gazete küpürlerinde bu olaya rastladı. Kulik bir meteorit avcısıydı. Eğer anlatılanlar doğruysa oraya devasa bir demir kütlesi düşmüş olmalıydı. Bu demir Sovyet endüstrisi için değerli bir kaynak olabilirdi. Kulik devleti ikna etti. Ancak bölgeye ulaşmak imkansız gibiydi. Donmuş nehirler, geçit vermeyen ormanlar ve milyarlarca sivrisinek. İlk denemesi başarısız oldu. Ancak Kulik pes etmedi. 1927'de olaydan tam 19 yıl sonra yerel Evenki rehberlerinin tüm itirazlarına rağmen merkez üssüne ulaşmayı başardı. Kulik bir tepeyi aştığında gördüğü manzara karşısında donup kaldı. Beklentisi devasa bir kraterin içinde duran dev bir göktaşıydı. Ama gördüğü şey açıklanamaz bir yıkımdı. Ufuk çizgisine kadar uzanan alanda milyonlarca ağaç yere serilmişti. Hepsi sanki dev bir el tarafından itilmiş gibi patlama merkezinden dışarıya doğru radyal bir şekilde devrilmişti. Ağaçların yönünü takip ederek patlamanın tam merkezini bulabilirdiniz. Kulik bir ekibi merkeze doğru ilerledi. Merkezde bir krater bulacaklarından emindiler. Ancak merkeze vardıklarında tarihin en büyük paradokslarından biriyle karşılaştılar. Patlamanın tam merkezinde ağaçlar devrilmemişti. Ayaktaydılar. Ama dalları, kabukları tamamen soyulmuştu. Tıpkı birer telgraf direği gibi dimdik duruyorlardı. Ve en önemlisi, ortada hiçbir krater yoktu. Yerde ne bir taş, ne bir metal, ne de gökyüzünden geldiğine dair fiziksel bir kanıt vardı. Sadece yanmış, bataklığa dönmüş bir zemin ve telgraf direği gibi duran ölü ağaçlar. Kulik buna inanamadı. Bataklıkları kuruttu, sondajlar yaptı. Yıllarını o taygada harcadı. Ama tek bir gram bile meteorit parçası bulamadı. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Hiroşima'dan yüzlerce kat güçlü bir şey burayı vurmuş, ormanı yok etmiş ama geriye kendinden hiçbir iz bırakmamış mıydı? Kulik'in bulguları bilim dünyasını ikiye böldü ve bu bölünme günümüze kadar sürecek tartışmaların fitilini ateşledi. İlk teori ve en güçlü aday bir asteroid. Ancak bir asteroid çarpsaydı yerde devasa bir krater açmalıydı. Tıpkı Arizona'daki Beringer krateri gibi. Ayrıca asteroidler taştan ve metalden oluşur. Neden hiç parça yoktu? Burada devreye hava patlaması giriyor. Bilim insanları cismin yere çarpmadığını, yerden yaklaşık 5 ila 10 kilometre yukarıda atmosferin basıncına dayanamayarak patladığını öne sürdüler. Şöyle düşünün, atmosfere saniyede 15-20 kilometre hızla giren devasa bir kütle, önündeki havayı o kadar hızlı sıkıştırır ki sıcaklık 10 binlerce dereceye çıkar. Eğer bu cisim gevşek bir yapıya sahipse, yere çarpmadan havada parçalanır ve tüm enerjisini bir şok dalgası olarak aşağıya gönderir. Bu teori ayakta kalan ağaçları da açıklıyordu. Şok dalgası tam tepeden dikey olarak geldiği için merkezdeki ağaçlar sağa veya sola devrilmemiş. Sadece üzerlerindeki dallar sıyrılmıştı. Tıpkı bir çivinin tepesine çekiçle vurmak gibi. Onları toprağa dikmişti. Ama merkezden uzaklaştıkça şok dalgası açılı geldiği için diğer ağaçları devirmişti. Peki cisim neydi? 1930'larda İngiliz astronom Whipple bunun bir kuyruklu yıldız olabileceğini öne sürdü. Kuyruklu yıldızlar kirli kar topu gibidir. Buzdan ve tozdan oluşurlar. Eğer Tunguska'ya çarpan bir kuyruklu yıldızsa atmosfere girdiğinde sürtünmeyle tamamen buharlaşmış olabilirdi. Bu
neden hiç taş parçası bulunamadığını açıklıyordu. Sadece gaz ve su buharı kalmıştı geriye. Ayrıca olaydan sonraki günlerde Avrupa'da görülen o parlak gece yarısı güneş fenomenini de açıklıyordu. Kuyruklu yıldızın buharlaşan kuyruğu atmosferin üç tabakalarına dağılmış, güneş ışığını yansıtarak geceleri de aydınlatmıştı. Mantıklı değil mi? Ama bilim kanıt ister. Ve kuyruklu yıldız teorisinin de açıkları vardı. Bir kuyruklu yıldızın o kadar derine, Sibirya'nın 5-10 kilometre üzerine kadar inip patlaması fiziksel olarak zordu. Daha yüksekte patlaması gerekirdi. Kanıtın yokluğu, hayal gücünün sınırlarını zorlayan teorilerin olmasına neden oldu. Bilim insanları krater bulamayınca, halk ve bazı araştırmacılar daha egzotik araştırmalara yöneldi. En popüler şehir efsanesi Nikola Tesla. Söylentiye göre Tesla, New York'taki Wardensley Kulesi'nden kablosuz enerji transferi deneyleri yapıyordu. O gün Kuzey Kutbu'na bir enerji dalgası göndermeye çalışmış ama hesap hatası yaparak Sibirya'yı vurmuştu. Tesla'nın o günlerde kütüphaneden Sibirya haritaları istediği iddia edildi. Ancak bu teori zaman çizelgeleri ve Tesla'nın kulesinin o tarihteki durumuyla uyuşmuyor. Yine de gizem severlerin favorisi olmaya devam etti. Daha bilimsel ama bir o kadar uçuk bir diğer teori antimadde. 1965 yılında Amerikalı bilim insanları uzaydan gelen küçük bir antimadde parçasının atmosferdeki maddeyle temas edip birbirini yok ettiğini öne sürdü. Bu, geride hiçbir parça bırakmadan devasa bir enerji açığa çıkarmasını açıklardı. Hatta 1973'te fizikçiler Albert Jackson ve Michael Ryan bunun dünyayı delip geçen mini bir kara delik olduğunu bile iddia ettiler. Eğer öyle olsaydı, cisim Sibirya'dan girip Atlantik Okyanusu'ndan çıkmalıydı. Ancak çıkış noktasında hiçbir şok dalgası veya tsunami rapor edilmediği için bu teori de çürütüldü. Geriye dönüp dolaşıp en makul ama kanıtlanması en zor olan o taş parçasına geliyoruz. 100 yıl boyunca bu tartışma sürdü. Buz mu, taş mı? Teknoloji gelişti, simülasyonlar hassaslaştı ve 2000'li yıllarda İtalyan bilim insanlarından oluşan bir ekip, Bologna Üniversitesi'nden Luca Gasperi'nin liderliğinde Tunguska'ya gitti. Onların hedefi farklıydı. Çeko Gölü. Patlama merkezinin 8 kilometre kuzeyinde bulunan bu küçük göl, haritalarda 1908 öncesinde görünmüyordu. Şekli garipti. Normal Sibirya gölleri gibi düz tabanlı değil, hunu şeklindeydi. İtalyan ekip bu gölün aslında bir krater olabileceğini iddia etti. Belki de ana cismin büyük bir parçası buraya düşmüş ve gölü oluşturmuştu. Sonar taramaları yaptılar. Gölün dibinde tortunun 10 metre altında yoğun bir kütle tespit ettiler. İşte, dediler. Tunguska cisminin kalıntısı burada yatıyor. Bu teori büyük heyecan yarattı. Ancak Rus jeologlar gölün çevresindeki tortuların 1908'den çok daha eski olduğunu söyleyerek bu teoriye karşı çıktılar. Gölün sırrı hala tam olarak çözülemedi. Ancak çoğu bilim insanı Çeko Gölü'nün olayla ilgisi olmadığını inanıyor. Ama asıl dönüm noktası tarih kitaplarında değil, canlı yayında gerçekleşti. 15 Şubat 2013, Tunguska'nın güneybatısında yine Rusya'da Çelyabinsk şehri üzerinde bir meteor patladı. Bu sefer kameralar kayıttaydı. Araç kameraları, güvenlik kameraları. Çelyabinsk meteoru yaklaşık 20 metre çapındaydı. Atmosfere girdi, parçalandı ve havada patladı. Yere çarpmadı ama yarattığı şok dalgası binlerce binanın camlarını patlattı. Yüzlerce insanı yaraladı. Bu olay Tunguska'nın küçük bir simülasyonu gibiydi. Bilim insanları Çelyabinsk verilerini alıp Tunguska modellerinde uyguladılar. Sonuç şaşırtıcıydı. Tunguska'yı yaratan cisim
muhtemelen 50 ila 80 metre çapında bir taş asteroitti. Saatte 55 bin kilometre hızla atmosfere girdi. Basınç o kadar arttı ki taş çelikten daha sert bir duvara çarpmış gibi oldu ve 10-15 kilometre yükseklikte infilak etti. Oluşan ısıyla taş tamamen buharlaştı ve mikroskobik toza dönüştü. Yani Kulik'in aradığı o büyük demir yığını aslında ormandaki toprağa, ağaçların reçinesine karışmış mikroskobik parçacıklardı. Nitekim 2013 yılında yapılan bir araştırmada 1908 tarihli turbo katmanlarda dünya dışı kökenli olduğu kesinleşen mikroskobik taş örnekleri bulundu. Azot, iridyum ve karbon izotopları bunun bir asteroid olduğunu doğruluyordu. Peki dosya kapandı mı? Bilimsel olarak büyük ölçüde evet. En olası senaryo havada patlayan taşlı bir asteroid. Ama Tunguska'nın bize öğrettiği ders olayın kendisinden çok daha korkutucu. Tunguska, insanlık tarihinin gördüğü modern zamanlardaki en büyük kozmik uyarıydı. Eğer bu patlama 4 saat sonra gerçekleşseydi, dünyanın dönüşü nedeniyle Sibirya yerine St. Petersburg, Helsinki veya Oslo gibi bir Avrupa başkenti haritadan silinecekti. Milyonlarca insan ölecek, tarih tamamen değişecekti. Sadece 4 saatlik bir fark. Bugün NASA ve diğer uzay ajansları gezegen savunması adı altında projeler yürütüyor. Gökyüzünü tarıyor, bize yaklaşan cisimleri izliyorlar. Ancak Tunguska boyutundaki asteroidlerin çoğunu hala tespit edemiyoruz. Onlar karanlıkta sessizce bize doğru geliyor olabilirler. Çelyabinsk meteoru geldiğinde onu kimse görmemişti. Güneş yönünden geldiği için teleskoplar kör olmuştu. Tunguska olayı doğanın ve kozmosun büyücülüğü karşısında ne kadar kırılgan olduğumuzun bir kanıtı. O gün Sibirya'da ağaçlar devrildi, geyikler öldü ve gökyüzü yandı. Bir dahaki sefere bu olay bir okyanusun ortasında ya da bir çölün derinliklerinde olmayabilir. Leonid Kulik hayatını o bataklıklarda bir taş parçası arayarak geçirdi. Belki aradığı taşı bulamadı ama bize çok daha değerli bir şey bıraktı. Gökyüzüne bakmamız gerektiğini hatırlatan yıkıcı ve görkemli bir hikaye. Çünkü uzayda bir yerlerde üzerinde dünyamızın adının yazdığı başka taşlar da var. Soru, eğer değil, ne zaman? Videoyu beğenmeyi ve içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.